Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizinle çok güzel bayanlar için yine şık bir şal çalışması yapacağız. Böyle çok gündemde olan bir şal modeliydi bu. Bakın böyle yapraklı ve kendinden desenli iki renkli ip kullandık. Aynı zamanda zemin rengi için düz ip kullanarak böyle yaprak yaprak çalışarak çok güzel bir şal çalışmamız oldu. Ve biz bunun için yaklaşık 2'şer yumak yani 4 yumak kullandık. Yapımı çok kolay. Adım adım size göstereceğim. Birinci yaprağı çalıştıktan sonra gayet rahatlıkla diğer yaprakları da yapacaksınız. Sevgili örgü severler, videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Evet, şimdi hep birlikte örmeye başlayalım. Sevgili örgü severler, bugünkü projemizde biz angora kullanacağız. Angora ip. Hem düz zemin için düz renk kullanırken yapraklı bölüm için böyle kendinden geçişli batik desenli yumak kullanacağız. 2'şer yumak aldım ben. Çünkü 1,5 gibi gidecek tahmin ediyorum. Her bir yani zeminden de ikisinden de yaklaşık bir 3 yumak gidecek gibi. Ama tabii bölemediğimiz için bu şekilde 4 tane yumak almış oldum. Metre uzunluğu 550 metre iplerimizin. İçeriğinde %20 yün, %80 akrilik içeriyor iplerimiz aynı zamanda ve biz bu projemiz için 4,5 numara şiş kullanacağız. Evet, şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Sevgili örgü severler, bugünkü yapraklı şalımız için biz angora ipimizle düz rengiyle bir batik bir düz renk geçişli renkler kullanacağız burada. 2 çeşit ip kullanacağız. Şimdi düz renkle 138 ilmeğimi attım ve bir sıra şimdi düz haroşa örerek son 3 ilmeğe kadar 3 ilmeğimizi örmeyeceğiz. Şimdi örerek son 3 ilmeğe kadar gelelim. Düz bir şekilde haroşa örüyoruz. 4,5 numara şiş kullanacağız. Biraz şalımız dökümlü olsun istedim. Çünkü biraz böyle şık bir şal zaten. Çok sıkı olmasına gerek yok. Şalımızın boyutu normal standart boyutlardadır. Ben bayağı bir uğraştım bunun kalıbını çıkarmak için. Çünkü internette pek böyle çok sayılı şablonlar bulamadım bununla ilgili. Ve biz birkaç kere deneme yaparak bir şekilde bulduk yani ölçüsünü. Doğru orantılı olması gerektiği gibi şu anda tam net bir şekilde yapabilirsiniz. Ve gayet de güzel ve şık olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi son 3 ilmeğe kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet, şimdi ben buradan 135 ilmeğimi ördüm ve 3 ilmeğimi burada tek seferde bu şekilde birlikte alarak kesim yapıyorum ve 2 tane ilmeği birlikte eksiltmiş olacağım bu şekilde keserek. Birlikte 3 ilmeği ördüm ve 2 ilmek eksiltmiş oldum. Bu eksiltmeler örgü boyunca sürekli aynı şekilde devam edecek. Ve şimdi örerek aslında ön yüze de gelmiş oldum. Ve burada ikinci rengimi devreye sokuyorum ve batik desenli ipimle şimdi burada takarak krem rengi ipimiz de orada duracak. Şimdi buradaki ipimizi de takalım. Sıra sonuna kadar yeni rengimle sıra sonuna kadar örüyorum şimdi. Sevgili örgü severler, şimdi ikinci rengimle bir sıramı ördüm ve şu an arka yüzdeyim tekrar. Ve artık dönmeli örgülerimiz başlıyor ve ben buradan da not ala ala gideceğim. Buraya rakamları tek tek yazacağım. Siz de buradan takip edebilirsiniz. Şimdi burada 69 tane sadece ikinci rengimizde yine 69 tane düz haroşamızı örüyoruz. Evet, şimdi 69 tane ilmeğimi ördüm ve geri döneceğim. Yalnız geri dönmeden önce biz bu şekilde
sıradaki bir sonraki ilmeği bu şekilde boşalıyoruz. İpimiz öndeyken ipimizi arkaya veriyoruz ve buradaki ilmeğimizi geri takıyoruz ve ipimi tekrar ön kısmı alarak dönüyorum ve bu şekilde orada delik olmasını da engellemiş olacağız. Ve bu sıramızda 66 tane örüyoruz. 2 3 4 5 bu şekilde. Şimdi 6 7 8 10 66 tane ilmeği örüyoruz ve tekrar geri döneceğiz ama dönmeden önce orada da tekrar bir işlem yapacağız delik oluşmaması için. Şimdi 66 ilmeğimizi örüyoruz. Sevgili örgü severler, 66 tane ilmeğimi ördüm. Bakın burada 3 tane ilmek bırakmam gerekiyor. Çünkü üçer üçer bırakarak yaprağı oluşturacağız. Fakat şimdi burada bir delik oluşmasını istemiyorsak eğer ipimizi yine öne alıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi boşalıp ipi arkaya alıp ve bu ilmeği tekrar geri takıyoruz ve ipimizi öne alarak ipi bir kere bu ilmeğin etrafından dolandırmış oluyoruz. Geri dönüyoruz şimdi. Bakın yine burada 3 tane ilmeğim olmuş oluyor geri taktığım için. Ve şimdi bu sırada 63 örüyoruz ve dönüyoruz. Evet, şimdi sayıyoruz. 63 tane ilmeğimi ördüm ve tekrar delik oluşmaması için ipimi öne alıyorum. Sıradaki ilmeği boş olarak sağ şişime alıp ipi arkaya atıyorum ve ilmeği geri takıyorum ve ipimi tekrar öne alıyorum ve bu sayede orada delik oluşmasını, yani daha en azından deliklerin küçük görünmesini sağlayacağız. Evet, şimdi yeni sıramızda 60 ilmek örüyoruz ve dönüyoruz. Evet, şimdi 60 tane ilmeğimi ördüm ve tekrar delik oluşmaması için ipimi öne alıyorum. Sıradaki ilmeği boşalıp arkaya atıyorum ve geri takıyorum ilmeğimi ve ipimi öne aldığım zaman bir kere dolanmış oldu şu anda ve geri dönüyorum. Yeni dönüş sıramda da 57 tane ilmek öreceğiz. Şimdi 57 tane ilmeğimizi örelim. Evet, şimdi sevgili örgü severler, 57 ilmeğimi de ördüm. Yine bir kere sıradaki ilmeğin etrafından dolandırıyorum. Boşalıyorum. İpimi önde boşalıyorum. Geri takıyorum ve ipimi tekrar öne alarak burada delik oluşmasını, en azından daha az oluşmasını engellemiş oluyoruz. Ve şimdi 54 örüp dönüyoruz. 54 ilmeğimi de ördüm. Her seferinde üçer üçer, bakın 3 6 9 kalmış oluyor. Üçer üçer aslında bırakıyoruz yaprak için. Şimdi ipimi yine öne alıyorum delik oluşmasın diye. Boşalıyorum ilmeği. Arkaya atıyorum ipimi, geri takıp tekrar öne alıyorum ve bir kere dolandırmış oluyorum çevresinden. Ve şimdi bu sırada 51 örüyoruz ve dönüyoruz. 51 ilmeğimi ördüm. İpimi tekrar öne alıyorum. Sıradaki ilmeği boşalıp arkaya atıyorum ipimi ve tekrar geri takıyorum ilmeğimi ve geri dönüyorum. Şimdi de 48 tane ilmek örüyoruz. ...48 ilmeğimi de ördüm. Bakın tekrar 3 ilmek bırakmış oluyorum. İpimi öne alıyorum. Bunu sadece delik oluşmaması için yaptığımız bir işlem. İpimi arkaya alıp ve ilmeğimi tekrar geri takıp ipimi öne alıp devam ediyorum. Ve bu sıramızda 45 ilmek örüyoruz ve dönüyoruz. Şimdi 45 ilmeğimizi örelim.
Evet, şimdi 45 ilmek ördüm. İpimi öne alıyorum. Sıradaki ilmeğimi boşa alıp ipimi arkaya takıyorum ve gerisin geriye koyuyorum aldığım boş ilmeği ve ipimi öne çekiyorum. Şimdi burada bir detay göstereceğim. Genelde şimdi birinci ilmeği boş alıyoruz ama mesela bu işlemde daha eğer delik gözükmesini istemiyorsanız ördüğünüz zaman daha çok sıkışıyor. Örmediğiniz zaman daha çok büyük boşluklar kalıyor. Dolayısıyla bakın şimdi şöyle baktığımız zaman şimdi buradan ipi dolandırdığım için böyle ördüğüm zaman ilk ilmeğimi, hani bunun sebebini söyleyeceğim. Bazen niye örüyorsunuz diye soruyorlar. Buradan bakın bu ilmeği daha çok sıkıştırabiliyorum. Bakın ip şimdi burada olduğu için böyle çektiğiniz zaman bunun çevresinde olduğu için ip, burayı da örersem eğer burada daha büyük bir sıkışıklık oluyor. Ama boş aldığım zaman bakın daha büyük boşluklar oluyor. İkisi de olur. Ama daha sıkışık istiyorum, daha az delik gözüksün istiyorsanız ilk ilmeği örebilirsiniz. Yani ikisi de sorun değil. Hani bunları çok büyük dert edecek şeyler değil. İkisi de oluyor sonuçta. Onu da söyleyeyim dedim ayrıntı olarak. Ve bu sırada şimdi 42 ilmek örüyoruz ve dönüyoruz. ...42 ilmeğimi ördüm. Bakın tekrar burada 3 ilmek kalmış oldu, örülmemiş. İpimi öne alıyorum. Boş alıyorum ilmeğimi sıradaki. İpimi arkaya attıktan sonra gerisin geriye takıyorum. Ve ipimi tekrar öne çekiyorum. Bakın çektiğiniz zaman burada bir birleşme oluyor. İp çevresinden dolandığı için. Ve birinci ilmeği eğer örerseniz de bakın şimdi şu anda bu bizim boş aldığımız ilmek. Bakın şu anda çektiğiniz zaman bu ikisinin arasında hemen hemen hiç boşluk kalmamış oluyor. Şimdi 1, 2, 3, burada 39 ilmek örüyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Tane 39 ilmeğimi ördüm. Yine ipimi öne alıyorum. Bakın 3 tane kaldı burada. Boş alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Gerisin geriye alıyorum. Boş aldığım ilmeği ve ipimi öne çekerek dönüyorum. Ve şimdi bu sırada 36 örüyorum ve dönüyorum. 36 ilmeğimi ördüm. Yine ipimi öne alıyorum. Boş ilmeğimi alıyorum diğer şişten. İpi arkaya atıp gerisin geriye takıyorum boşaldığım ilmeği ve dönüyorum. 33 ilmek öreceğiz şimdi bu sıramızda. Evet, şimdi 1, 2 diye başlıyoruz. 33 tane ilmek örüyoruz. Evet, 33 ilmeğimi ördüm. Yine ipimi öne alıyorum. Sıradaki ilmeğimi boş alıyorum. İpim arkada ve gerisin geriye alıyorum. Tekrar boşaldım. İpi ve ipimi öne çekerek dönüyorum. Ve bu sırada 30 ilmek ör ve dönüyoruz. Siz de bu şekilde not alırsanız ikinci yaprakta direkt buraya bakma şansınız olacak. Çünkü ben sadece bir yaprak göstereceğim size. Daha sonra aynı yaprağa sürekli devam ede istediğiniz uzunluğa erişinceye kadar devam edeceksiniz çünkü. Siz de bu şekilde yazın. Daha uzun hem videoda izlemenize gerek kalmayacaktır. Evet, şimdi başlıyoruz yine. 30 tane 1, 2, 3, 4 ve devam ediyoruz 30 ilmeğe kadar. 30 ilmeğimi ördüm. Yine ipimi öne alıyorum. Sıradaki ilmeği boş alıp ipi arkaya atıyorum. Gerisin geriye takıyorum ve ipimi tekrar öne alıyorum. Ve geri dönüyorum. Şimdi 27 örüp döneceğiz. ...27 ilmeğimi de ördüm. Tekrar ipimi öne alıyorum. Sıradaki ilmeği boş alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Boş aldığım ilmeği geri takıyorum ve ipimi de tekrar ön tarafa almış oluyorum ve geri dönüyorum.
Bu sırada 24 tane örüp dönüyoruz. Evet, 24. ilmeğimi de ördüm. İpimi şimdi öne alıyorum. Sıradaki ilmeği boşalıyorum. İpim arkada. Geri takıyorum ilmeğimi. İpimi tekrar öne çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi 21 örüp dönüyoruz. 21 tane ilmeğimizi örelim. 21 ilmeğimi ördüm. İpimi öne alıyorum. Sıradaki ilmeği boşalıyorum. İpimi arkaya atıp gerisin geriye alıyorum. Buradaki ilmeği ve ipimi tekrar öne çekiyorum. Dönüyorum. Ve 18 ilmek örüp dönüyoruz. Artık gittikçe daha azaldı ilmeklerimiz. Şimdi 18 ilmeği örelim. 16, 17 ve 18. İpimi tekrar öne çektim. Sıradaki ilmeği boşaldım. İpimi arkaya koydum. Boşaldığım ilmeği geri taktım ve ipimi öne alarak tekrar döndüm. Ve 15 ilmek örüyoruz ve dönüyoruz. Evet, 15 ilmek örelim. 15 ilmeğimi ördüm. İpimi tekrar öne aldım. Sıradaki ilmeği boşaldım. İpimi arkaya koydum. Geri aldım. Boşaldım ilmeği ve ipim önde, tekrar dönüyorum. 12 ilmek örüyorum ve dönüyorum. Evet, 12 ilmeğimi de ördüm çabucak. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeği boşaldım. İpim arkada. Geri taktım. İpim önde. Dönüyorum. Ve 9 örüyorum. Bu şimdi son geri dönüşlü örgüm. Şimdi ileriye doğru tekrar geri almaya başlayacağız. Şimdi başlıyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine son kez bu işlemi yapıyoruz. Boşalıyorum, geri dönüyorum ve geri takarak alıyorum. Şimdi bizim ortada, tam yaprağın ortasındayız şu anda. Şimdi ters işlem yaparak bu yaprağı biraz daha döndürmüş olacağız. Geri toplarken yaprak da böyle bir şekil almış olacak. Şimdi ne yapıyoruz? 9 ilmek örmüştük en son. Tekrar 12 örerek, şimdi işimiz daha kolay çünkü artık ipi dolandırmamıza da gerek kalmayacak. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zaten bizim ördüğümüz ilmekte. Şimdi 12 örmemiz gerekiyor. Ve biz 3 tane daha burada bekleyen ilmeklerden örüyoruz şimdi. 10, 11 ve 12. Geri dönüyoruz. Artık dolandırmalara gerek yok çünkü biz onların yerlerini hazırlamıştık. Bu sırada da döndükten sonra 15 ör dön yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Geri dönüyoruz. 18 örüp geri dönüyoruz. Üçer üçer, şimdi tekrar üçer üçer bıraktığımız ilmekleri tekrar topluyoruz gerisin geriye. 2 3 4 15 16 17 ve 18. Tekrar dönüyoruz. 21 örüp dönüyoruz bu kez. Yirmi ve 21. Geri dönüyoruz. 24 örüp dönüyoruz.
24 ilmeğimi ördüm ve geri döndüm ve bu sırada 27 ilmek örüyoruz. Evet, 27 ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Ve bu sırada 30 ilmek örüyoruz ve dönüyoruz. Evet, şimdi 30 ilmeğimizi örelim. 30 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum ve yeni sırada 33 tane ilmek örüyoruz. ...33 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri döneceğim ve 36 örüp döneceğiz. Şimdi dönüyoruz ve 36 tane ilmek örüyoruz. Evet, 36 ilmeğimi ördüm. Döneceğim şimdi ve 39 öreceğiz ve döneceğiz. Şimdi 36 ilmeğimi ördüm. Bu arada bakın, delikli bölümler hemen hemen hiç gözükmüyor. Diğer türlü yapsaydık daha büyük delikler olacaktı. Bu biraz daha o kötü görüntüyü engellemiş oldu. Evet, şimdi bu sıramızda 39 örüyoruz. Evet sevgili örgü severler, 39 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum ve bu sırada 42 tane ilmek öreceğiz ve geri döneceğiz tekrar. Şimdi 42 ilmeğimizi örelim. Sevgili örgü severler, 42 ilmeğimi ördüm, dönüyorum ve bu sırada 45 ilmek örüyorum. 45 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum ve bu sırada 48 örüp dönüyoruz. ...48 ilmeğimizi örelim. ...48 ilmeğimi ördüm, geriye dönüyorum ve bu sırada 51 ilmek örüyoruz. Evet, 51 ilmeğimizi örelim şimdi. ...51 ilmeğimi de ördüm ve geri dönüyorum. Bu sırada 54 ilmek örüp geri döneceğiz tekrar. Şimdi 54 ilmeğimizi örüyoruz. 54 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum. Ve yeni sırada 57 örüp döneceğiz. Şimdi 57 ilmeğimizi örelim. 57 ilmeğimi de ördüm, geri dönüyorum ve bu sırada 60 örüp döneceğiz. Evet, az kaldı. Şimdi 60 ilmeğimizi örelim ve geri dönelim. 60 ilmeğimi ördüm. Şimdi 63 ilmeğimi örüp döneceğim. Şimdi 63 ilmeğimizi örüp dönüyoruz. 63 ilmeğimi de ördüm. Geriye dönüyorum. Ve 66 ilmek örüyorum. Şimdi bu sırada son dönüştü sıram zaten. 66 ilmeğimizi örelim. Şimdi 66 ilmeğimizi başa kadar örmüş oluyoruz. Çünkü son 3 ilmek kalmıştı. Şimdi sıra sonuna kadar örmüş olalım bütün ilmekleri. 66 taneyi. Sevgili örgü severler, şimdi ben 66 ilmeğimi ördüm. Ve burada aslında yaprağım da tamamlanmış olacak şimdi birazdan. Burası bizim şalımızın uç kısmı. Burası ense bölümü olacak olan kısım. Şimdi biz
buradan dönerken bütün ilmekleri son 3 ilmeğe kadar örüyoruz. Son 3 ilmekte tekrar her ensede, her gidişte yapacağız bunu. Hep üçer keseceğiz demiştim en başta. Ve şimdi biz aynı şekilde buradan bütün ilmekleri öreceğimiz için buradaki son 3 ilmeğe gelinceye kadar örelim ve 3 ilmeği birlikte keselim. Evet, şimdi örüyoruz artık tüm ilmeklerimizi son 3 ilmeğe kadar. Yaprağımızı da bu son sırası artık. Başa geldiğimiz zaman da rengimizi de değiştireceğiz. Evet, şimdi son 3 ilmeğe kadar bu ipimizle örelim burayı. Sevgili örgü severler, sıra sonunda şimdi son 3 ilmeğime geldim ve burayı da üçünü birlikte alarak aynı şekilde yine kesmiş oldum. Şimdi şöyle bir şey, ön yüze geldik ve biz renkli ipimizi koparalım çünkü biraz düz bir kısım şimdi var önümüzde, hem orada ipimiz dolaşmamış olur. Burayı kesiyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz ve ön yüzde biz zemin rengine yine geçiyoruz. Renk ile bir sıra full örüyoruz. Şimdi bu sıra krem rengimizde sıra sonuna kadar buradaki tüm ilmeklerimizi öreceğiz. Evet, şimdi örelim sıramızı ve arka yüzde ne yapacağınızı tekrar göstereceğim. Sevgili örgü severler, şimdi sıra sonuna geldik. Ve şimdi biz buradan 12 tane ilmek kesiyoruz. İlmek, arka yüzde kesmiş oluyoruz. 12 ilmek arka yüzde kesiyoruz. Yani şimdi yine üzerinden atlatmalı bir şekilde hem örelim hem keselim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi tekrar geri dönmeler başlayacak. Şimdi biz düz bölgeyi öreceğiz. Yani yaprakların böyle açık renkte zeminde görünen kısımda da bazı dönmeler var. Şimdi 12 ilmeği kestikten sonra biz sadece 3 ilmek örüp dönüyoruz. Şimdi şişte bir ilmeğim var. Dolayısıyla 2 ilmek daha örüyorum. Ve gerisin geriye dönüyorum. Ve buradaki ilmeklerimi örüyorum başa kadar. Geri dönüyorum. Ve şimdi 6 ilmek örüp döneceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 ve geri dönüyoruz. Başa kadar yine örüyoruz buradaki ilmekleri, 6 ilmeği. Ve tekrar arka yüzdeyim. Ve bu defa 9 örüp dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Geri dönüyoruz. Başa kadar yine örelim 9 ilmeğimizi. Ve tekrar arka yüzdeyiz. 12 tane örüp dönüyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Üçer üçer şimdilik ilave etmiş olduk. Geri dönüyoruz. Başa kadar örüyoruz. Bu 12 ilmeğimizi örelim. Arka yüzden bu kez 15 tane ilmeğimizi örüyoruz, geri dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi başa kadar yine örelim. Evet, şimdi bu uçtaki son turumdu. Şimdi geri dönerken bakın böyle bir buradaki dönüşteki boşlukları doldura doldura gidiyoruz ki böyle yamuk, çok aşırı yamuk durmamış olsun. Yapraklar çünkü hep bir yöne bakmış olacak. Şimdi 15'i örüp döndükten sonra geri dönüş arka yüzümde, geri dönüş yolumda sırada şimdi 61 taneyi örüp döneceğim. Burada 61 ilmeği örüp dönüyoruz. Ve oradan sonra farklı dönüşler başlayacak. Şimdi bir buradaki arka yüzde 61 tane ilmeği örerek ortalıyoruz buradaki ilmeklerimizi. Evet, şimdi 61 ilmeği örelim. 61 ilmeğimi ördüm ve gerisin geriye dönüyorum. Şimdi burası bizim aynı zamanda ön yüzümüz. Şimdi böyle baktığımız zaman burada yine dönüşler olacak. Çünkü buradaki boşluğu da doldurmamız lazım ve bir zemin rengi yaratmamız gerekiyor. Bakın yaprağımızda bunun sayesinde biraz daha düzelmiş oldu. Ve böyle sivri uçlu yapraklarımız şimdi dilim dilim çıkmaya başlayacak. Hiçbir şekilde endişelenmeyin, çok kolay olacak. Özellikle benim gibi not alın şimdi siz de benimle birlikte. O zaman daha da rahat edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü hep aynı şekilde devam edecek. Bu alt zemindeki rengi de ayarladıktan sonra hep tekrar edeceğiz. Yani buraya yazdığımız yazıyı hep sil baştan bir daha yapa yapa yeni yeni yapraklar çıkarmış olacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken 61 ilmeği ördük. Geri dönüşlü örgülere devam edeceğiz. Şöyle yapacağız. Şimdi buradan 3'er tane eklerken, yani ilk etapta bir 6 öreceğim ben. Daha sonra buralardan üçer eklerken buradaki uzun olan enseye giden bölümden 6'şar ekleyeceğiz. Çünkü burada neredeyse onun 2 katı ilmek sayısı var. Ve orantıyı o şekilde düzelteceğiz. Burada da böyle bir çukurluk yaratmış olacağız. Ve bu bizim buradaki ensemizin hem dönüş hamlesini de değiştirmiş olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Döndük. 61 ilmeği ördükten sonra öncelikle 6 ilmekle örerek başlayalım. Buraya da yazıyorum şimdi. 6 ör, dön. 1 2 3 4 5 ve 6. Geri dönüyorum. Geri dönüş sıramda 12 tane örüyorum. Çünkü diğer taraftan 6 tane ilave edeceğiz demiştim. Şimdi 12 tane örüp geri döneceğiz. Yedi, 8, 9, 10, 11 ve 12. Geri dönüyorum. Ve şimdi 3 ilave edeceğimiz için 15 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Geri dönüyoruz. Bu sıramızda 21 ilmek örüp dönüyoruz.
Şimdi 21 ilmeğimizi örelim. 21 ilmeğimi de ördüm ve geri dönüyorum. Yeni sıramda şimdi yine 24 ilmek örüp dönüyorum. ...24 ilmeğimi de ördüm ve şimdi dönüyorum ve 30 ilmek öreceğiz. Bu taraf çünkü 6'şar eklediğimiz kısım olduğu için dönüşte 30 ilmek örüyoruz şimdi. ...30 ilmeğimi de ördüm, geri dönüyorum ve bu sırada 33 örüp dönüyoruz. Evet, şimdi 33 ilmeğimizi örelim. Evet sevgili örgü severler, 33 tane ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum. Ve yeni sıramda 39 tane ilmek öreceğiz. 2 39 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum. Ve şimdiki sıramda 42 ilmek öreceğim. 2 3 4 42 ilmeğimi de ördüm, gerisin geriye dönüyorum ve yeni sıramda 48 ilmek örüyorum. ...48 ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum ve yeni sıramda 51 ilmek öreceğim. 51 ilmeğimizi örelim şimdi. Evet, 51 ilmeğimi de ördüm, geri dönüyorum ve şimdi 57 ilmek öreceğiz. Evet, 57 ilmeğimizi örüyoruz. 2 57 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüşte de bu kez 60 ilmek örüyoruz. Evet, şimdi 60 ilmeğimi ördüm ve şimdi dönünce 66 ilmek örüyoruz. ...66 ilmeğimizi de örelim. Evet, 66 ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüşte de 69 ilmek örüp döneceğiz. Şimdi 69 ilmeğimizi örelim. 69 ilmeğimi ördüm ve şimdi döndüm. 75 ilmek örüp tekrar döneceğiz. Evet, bu sıramızı şimdi 75 ilmek olarak örüyoruz. 75 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum ve geri dönüşte 78 öreceğiz ve döneceğiz. Şimdi 78 ilmeğimizi de örelim. 78 ilmeğimi de ördüm. Şimdi döneceğim ve dönüşte 84 örüp tekrar geri döneceğiz. Evet, bu dönüş sıramızda şimdi 84 ilmeğimizi örelim. Evet, 84 ilmeğimizi de ördük. Şimdi geri dönerken de 87 öreceğiz ve döneceğiz. 87 ilmeğimizi örüyoruz. ...87 ilmeğimi ördüm ve şimdi ilmeklerimi sıra sonundaki son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Ve sıra sonundaki son 3 ilmeği tekrar kesiyoruz. Orası ense bölümü. Ve ense bölümü her şişi çıkmadan önce 3 ilmek kesilecek. Dönüşte değil, çıkış sırasında keserseniz daha güzel topluyor. Evet, şimdi son 3 ilmeğe kadar buradaki bütün ilmeklerimizi dönüşlü örgümüz şu anda tamamlandı. Son 3 ilmeğe kadar gelelim. Sıra sonundaki son 3 ilmeğime geldim ve burayı da üçünü birlikte alarak
Evet, 3 ilmeği birlikte alarak örgü yönümde kesiyorum. Ve şimdi burada tüm ilmekleri başa kadar örebiliriz. Geri dönmeli örgülerimiz artık tamamlandı. Şimdi bir sıra boyunca örüyoruz. Ve geri dönüş sıramızda yine bu kısımdan keseceğiz. Şimdi bir sıramızı örelim. Ve arka yüzden dönerken de tekrar son 3 ilmeğimizi nasıl keseceğinizi göstereceğim zaten. Evet, arka yüzdeyim ve tekrar son 3 ilmeğime geldim. Ve ense bölümü için tekrar 3 ilmeğimi örgü yönüme göre kesiyorum. Üçünü birlikte alarak kesiyorum. Evet, şimdi tekrar bir sıra örüp yine aynı bölgeye geleceğiz. Bu arada da not almalarımıza devam ediyoruz. Bir sıra ördük, döndük, arka yüzden son 3 ilmeği kestik. Yani bir diş örmüş olduk full bütün ilmeklerimizi. Şimdi tekrar bir sıra örüp geri dönüyoruz ve son 3 ilmeğimizi tekrar keseceğiz. Ve aynı zamanda da ikinci dişimizi oluşturmuş olacağız. Bütün ilmekleri örerek tabii ki. Evet, şimdi örüp geri dönelim hemen. Evet, şimdi tekrar arka yüzden de dönerken son 3 ilmeğimi yine örgü yönüme göre düz bir şekilde kesiyorum. Ve ön yüze geliyorum. Şimdi ikinci dişimizi de oluşturmuş olduk. Tüm ilmekleri örerek. Şimdi bir kere daha gidip geleceğiz. Tekrar başa kadar örüyoruz. Arka yüzden de dönerken tekrar sıra sonundaki son 3 ilmeği keseceğiz tekrar. Şimdi hemen hızlıca 2 sıramızı geçelim. Evet, şimdi arka yüzden dönerken de yine son 3 ilmeğimi birlikte alarak kesiyoruz örgü yönümüze göre ve ön yüze geliyoruz. Evet, şimdi benim şişimde 114 tane ilmek kaldı. Buradaki gibi yazdım. 3 diş örmüş olduk full olarak. 3 dişe tamamlamış olduk. Bütün ilmeklerin örülü sıraları 3 dişe tamamlandı. 114 ilmeğim kaldı. Şimdi bir sıra örerek biz alt bölüme geleceğiz ve orada bir artış yapacağız ikinci dilimin başlanması için. Dolayısıyla şimdi ön yüzdeyiz ve bir sıra örerek arka yüze geçeceğiz şimdi. Hemen örelim bu sıramızı da. Sevgili örgü severler, şimdi biz artık ikinci yaprağa başlayacağız. Bu aynı zamanda hatırladığınız gibi hani buraya ilmek atmıştık ve bir sıra ördük ve geri dönmüştük. Daha sonra ikinci rengimizi taktık. Şimdi bu aynen ilmeği attığımız sıra aslında aynı zamanda ve bizim biliyorsunuz 138 ilmeğe ihtiyacımız var. Çünkü buradan biraz kestik, şuradan biraz kestik. İlmeklerimiz şu an 114 ilmek. Dolayısıyla 24 tane ilmek, yeni ilmek çıkartıyoruz buradan arka yüzden. Böyle bu şekilde de atabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Evet, şimdi yine bu sıramızı da haroşa olarak örüyoruz ve başa kadar geliyoruz. Sıra sonunda sadece 3 ilmeği kesmeyi yine unutmayalım. Evet, şimdi tekrar örüyoruz buradaki ilmeklerimizi. Evet, arka yüzde son 3 ilmeğime geldim yine. Üçünü birlikte örerek kesiyorum ve ön yüze dönüyorum. Bakın burada da
Hem çok böyle üçer üçer kestiğimiz için ense çok güzel toplanık bir şekilde gidiyor. İkili kestiğinizde bu kadar güzel olmuyor. Bunu birkaç defa deneyerek en güzel yolu bu şekilde bulduk. Evet, şimdi biz yine bu sıramızı tamamlamış olduk. Ve rengimizi takıyoruz. Ve şimdi aynı işlem olduğu için çok detaylı artık göstermeyeceğim. Benim gibi not aldıysanız işiniz kolay. Yine sayfanızı çevirirsiniz. Burayı yaptık şimdi. Son 3 ilmeği kestik ve buradan başlıyoruz. Ön yüzde ikinci rengi takıyoruz. Ve buradan tekrar okuyarak aynı işlemleri yapabilirsiniz. Veya yeniden videoyu başa alıp tekrar aynı şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci renginizi takıp bir sıra ör demiştik burada. Ve biz bunu yapıyoruz şimdi. Evet, şimdi yaprağımızın ikinci bölümüne başlamış olduk. Ve bu şekilde baktığımız zaman yaprağımız biraz da aşağıya kaymış olacak. Böyle aşağı kaya kaya, buradan da ense bölümü aşağı kaya kaya böyle çok güzel kendinden dönen bir şal çıkacak. Şimdi biz ne yaptık? İkinci rengi taktık. Böyle baktığımızda ikinci rengi taktık ve bir sıra ördük. Şimdi arka yüzden de yine buradan başlıyoruz. 69 örüyoruz, dönüyoruz. Dönerken ipi dolandırarak dönüyorduk biliyorsunuz. Yine videodan bakınız. İlmeği boşalıp çevresinden dolandırarak tekrar öne alarak o şekilde dönerek 63, 60, 57 üçer üçer yanlara bırakarak bu şekilde 9 ilmeğimiz kalıncaya kadar üçer üçer bırakmalara devam ediyoruz. Daha sonra da tekrar gerisin geriye onları toplayarak tekrar 66 ilmeğe kadar ulaşıp ve bir sıra hepsini ördükten sonra ikinci yaprağımız bitmiş oluyor. Şimdi kaç tane yaprak öreceğiz onu göstereceğim. Ve epey bir yolumuz var. Şimdi bir örelim bir. Ve daha sonra kaç tane iyi geleceğini zaten size söyleyeceğim. Böyle not alırsanız siz de rahat edersiniz. Bakın şimdi buradan ben de kopya çeke çeke rahat bir şekilde hem de koltuğuma oturarak örebileceğim. Evet sevgili örgü severler, epey bir ördük. Ve ben 17 tane yaprak iyi geldi. Yani böyle omuzuma koyduğum zaman önümü çok rahat kapatan bir şal olmuş oldu. Bakın burası sürekli hani arka yüzde üçer üçer kesip topladığımız yer. Böyle çok güzel yay gibi gergin bir şekilde bu şekilde buradaki ipleri de temizledikten sonra gayet güzel. İsterseniz bir sıra sık iğne de geçilebilir. Ona bakarız birazdan. Uç kısmımıza da baktığımız zaman bu birinci yaprağımızdı. Burada biraz kaydı. Burada biraz daha kaydı şeklinde. Yani aşağı yukarı bir 12 ilmeklik kaymalar oldu. Çünkü 12 kesip 24 arttırıyorduk. Böyle aşağı doğru kaydığı zaman böyle çok güzel. Şimdi bunu tabi ön çekimlerde daha rahat çekeceğim ben. Burası tabi dar alan olduğu için çok böyle detaylı göremiyoruz ama harika oldu. Evet, şimdi isterseniz dileyen şimdi ben birkaç taneyi temizleyeyim, buradaki iplerimizi içe çekelim. Şuradan nasıl sık iğne yapabileceğinizi göstereyim. Evet, şimdi tığ yardımıyla da böyle sık iğne geçebilirsiniz. Bir tane boşluk, bir tane bakın tomurcuklu kısım geliyor. Böyle sırayla bir tomurcuğa bir boşluğa batarak bu şekilde toplama. Bakın buradaki kesim alanının tam ortasına girdiğiniz zaman orayı da sık iğneyle bir de boşluk alana giriyoruz. Tekrar kesim yeri geliyor, giriyoruz. Boşluk alan geliyor. Boşluk alana giriyoruz. Kesim yeri geliyor. Oraya giriyoruz ve bu şekilde bakın kesim yerlerinizde kaybolmuş oluyor. Yani şuradaki tırtıklı görüntü gitmiş oluyor. Böyle bile bırakabilirsiniz. Önemli değil. Ben hani isteyenler için bir alternatif olsun istedim. Ve bu şekilde evet tamamlayabilirsiniz. Sevgili örgü severler, bütün ense bölümünü böyle tığla geçtim. Güzel temiz bir hat oluşturmuş olduk.
Ve daha sonra da hafifçe buhar vererek aynı şekilde yaprakların da uçlarına biraz böyle buhar vererek çok hafif bir ütüleme yaptım. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Şu anda görüntüsü daha böyle bir düzelmiş gibi. Evet, şimdi buna fazla bir santim ölçüsü veremeyeceğiz. Çünkü bu verev verev gidiyor. Sadece yaprağın çizgi bölümündeki uzunluğunu vereyim ben size. Çünkü her tarafta boyut farklı. Böyle baktığımız zaman aşağı yukarı tam 65 santimlik bir uzunluk var. Bir yaprağın uzunluğu sapıyla birlikte. Evet, dilim olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dilime tamamlamışım ben. Evet, bunu 17, 19, 21 dilime kadar çıkarabilme şansınız var. İstediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Evet, bir projemizin de daha sonuna gelmiş olduk. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basınız, bize yorumlar yazınız ve istediğiniz videoları belirtiniz. Abone olmayı unutmayınız ve videolarımızı ayrıca kendi sayfalarınızda seve seve paylaşabilirsiniz. Başka projelerde tekrar görüşmek üzere. Sevgi dolu örgüler diliyorum.